Herkese selamlar. Bugün ne yapacağız? Bugün en çok sevdiğim, oğlumun da çok sevdiği sütlü tatlıyı yapacağım hep birlikte. Sütlaç yapacağız tabii ki de. Malzemelerimi hazırladım. Hadi bakalım yapalım. Ne kadar pirinç kullanacağız sütlaç için? Şöyle bir küçük ince belli çay bardaklarıyla pirinç kullanacağız arkadaşlar. Bu yeterli. Tencerem burada. Diğer tencerem de burada. Hemen şimdi ben sütlacımı hazırlamaya başlayalım. Yıkıyorum şöyle bir çay bardağı. Bakın ince belli en küçük çay bardakları ile hazırlayacağız. Bir çay bardağı tekrar gösteriyorum ki yeni gelenler görsün. Şöyle ince belli çay bardakları ile ölçümüz. Yıkadım. Hemen şimdi tencereme koyuyorum. Yaz olduğunu en çok tüketilen tatlılardandır bu bizim evde. Bilmiyoruz, biz bunu çok seviyoruz arkadaşlar. Evet. Hemen ocağımızı yaktık. Şimdi diğer tenceremi de buraya hazırladım. Bunu ne yapacağım derseniz buna şimdi sütümü koyacağım. Yani sütümün de sıcak olması lazım. Hemen bu tencereye de sütümü koyalım. Süt de orada ısınsın. Şu tencereme döküyorum. 1 litre sütü kullanacağız. Hemen diğer ocağı yakıyorum. Şöyle bir sütlü tatlı canımız istedi. Dedim ki bir yapalım şöyle bir sütlaç da yiyelim. Neden olmasın yani. Mis gibi. Evet, tenceremizi koyduk. Kapağını şöyle bir kapatalım. Kaynaması çabuk olsun. Değil mi? Karıştıralım. Şöyle karıştırıyoruz. Bu pirincimiz suyunu çekene kadar kaynatacağız. Bayağı bir koyduğumuz suyu pirinçler çekmeye başladı. Birazcık daha tıkırdasın. Hemen sütünü vereceğiz. Şimdi bakın hemen yani bitti sayılır. Köpürmeye başladı. Şimdi diğer ocağı kapatalım. Hemen buradan sütümüzü süt sıcak olmuş. Döküyoruz. Şöyle hepsini döküyorum. 1 litre süt kullanacağız. Sütümüz de sıcak oldu. Pirinçlerimiz zaten kaynadı. Şimdi süt ile birlikte pirinçlerin pişmesini bekleyeceğiz. Ölçülerimiz birebirdir. Aynı şekilde yaparsanız siz de çok güzel, lezzetli sütlaç yapmış olursunuz. Yaz aylarının en sevilen sütlü tatlılarındandır sütlaç. Bu çok sevilir. Dolaba koyun, soğuk soğuk şöyle kaşık kaşık yiyin. Karıştıralım bakalım. Şöyle kaynama aşamasına bir gelsin. Evet, bakın pirinçlerimiz pişmeye başladı. Tamamen pişene kadar kaynatacağız. Şu anda şekerini vermedik. Eğer şekerini atarsanız erken sıkma yapar. Bu sefer de sert kalır pirinçleriniz. Onun için erken vermeyin şekerini. Son 1-2 dakika daha kaynatsın. Şekerini vereceğim. Şöyle arada bir karıştıralım. Ve artık ben bunun şimdi şekerini vereceğim. Pirinçlerim dediğim gibi pişti. Şöyle bunun ölçüsü tam bir bardak şeker. Bakın ölçü budur. Tam iyi gelir. Tadı tam ayarında olur. Şekerini de veriyorum. Karıştırıyorum. Şekeri döktük tabii. Birazcık şimdi durdu. Soğuk şeker döktük ya. Şimdi bu böyle şekeriyle birlikte kaynayacak. Bir kaşık hemen ben bunu bağlamak için ne yapayım? Nişasta yapacağım arkadaşlar. Çok az. Şöyle çok da koymayacağım zaten. Bir kaşık dedim ama
Yani o kadar dahi koymayacağım. Şöyle bakın, dolu mu? Değil. Yarısı, yarıdan bir tık fazla. Hesabımızı bilelim. Yarıdan bir tık fazla şöyle nişasta. Gördünüz mü? Döktük. Hemen şu kabımızdan birazcık su koyuyoruz. Açmak için, o da fazla değil. Çok az. Hemen şöyle karıştıralım. Sütümüz kaynıyor. Hemen sütümüzün, ben de sütlacımız. Şöyle eritelim. Bir tane vanilya kullanacağız. Ben bu vanilyayı çok seviyorum. Genelde böyle sütlü tatlılara ayrı bir lezzet veriyor. Ya seviyorum yani, istemeyen tabii ki koymasın. Şöyle bir tane de vanilyayı hop boca edelim içine. Tamamdır. Onu da döktük. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi şekeriyle biraz pirinçler şekerini içine alması için biraz kaynaması lazım. Evet, bayağıdır kaynadı arkadaşlar. Şimdi sıra geldi nişastamıza. Şöyle çok az suda, yarım kaşıktan bir tık fazladır bu nişasta. Bunu da şöyle bağlamak için atacağım. Evet, bakın şimdi bu oldu. Şimdi bu nişastasını da döküyorum. Biz öyle bir sıkı takipçiyiz yani birbirimize. Evet, nişastamızı da verdik. Yarım kaşıktan bir tık fazla. Fazla değil bak. Nişastayı çok koyun bak, gördünüz mü? Hemen kıvamı veriyor. Hemen. Evet, şimdi oldu. Kapatacağım ocağı ve kaselere dolduracağım. Evet, şimdi sütlaçlarımızı servisini yapacağız. Hemen kaselerimizi getiriyoruz. Bakalım ne kadar çıkacak bizim sütlaçımız. Yani bunlar dolu da dolmayabilir de. Bakacağız bakalım. Hemen şimdi kaselerimizi dolduruyoruz sütlacımızı. Şöyle bir karıştıralım ki hepsi eşit miktarda olsun. Yeterli herhalde. Çünkü aşırı da doldurmayacağım. Bakalım kaç kişilik yapabileceğim. Bir o kaldı garibim. Sana da koyacağız kalanlarını. Dur bakalım ne kaldı. Şöyle geç bakalım sen buraya. Seni şöyle tenceremize elimize alacağız. Hop. Evet arkadaşlar, hazırladığım sütlaç 6 kişilik yaptım, gördünüz mü? Şöyle şimdi bunları da bölüştüreceğim kalanlarını. Süper bir sütlaç hazırladık arkadaşlar. Şimdi çok sıcak, birazcık bunun böyle beklemesi lazım, soğuması lazım. Daha sonra üzerine ister ceviz, ister tarçın, istediğinizi atabilirsiniz. Bakın. İnşallah beğenirsiniz. Evet, tarçın yakışır, ceviz yakışır. Hepsi yakışır. Şu güzelliğe ne yakışmaz? Bu güzele ne yakışmaz? Derler ya hani. Çul giyse güzele yakışır. Aha. Bizim güzele de her şey yakışır. Evet arkadaşlar, şimdilik benden bu kadar. İşte bu kadar. Tadına bakacağım da çok sıcak. Ama bakamıyorum yani. Nasıl bakayım? Şimdilik benden bu kadar. Yine güzel, kolay, pratik tariflerde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videolarımı beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım.